Dostlar selamlar. Yeni bir OSM Central videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hem oyuna yeni başlayan arkadaşlar için güzel bir başlangıç rehberi hem de oyuncu transferlerinde nasıl satışlarınızı hızlandırabilirsiniz. Bunlar hakkında bildiklerimizden sizlere birkaç bilgi vermeye çalışacağız. Tabii ki unuttuklarımız olacaktır. Onları da siz yorumlar kısmında tamamlarsanız çok seviniriz. Evet, şu an Gamba Osaka takımına girdim. Burada dostlar Savaş Ligi'ndeyiz. OSM Central'da mücadele ediyoruz. İlk iki maçta güzel sonuç aldık. İki galibiyet aldık. Ekip olarak da biliyorsunuz geçen hafta zaten ilk yüze adımımızı attık. Şu an ilk yüzdeyiz ve hatta 92'ye kadar ilerledik ve şu an rakibimiz de sanırım 45. sıradaki Polonya temsilcisi olması lazım. Güzel ilerliyoruz. Bugün de deplasmanda kazandık. Şükürler olsun. Ekibimize 3 puanı getirdik. Deplasmanda aslında rakip benimle neredeyse denk sayılırdı. Attığımız bu golle de güzel bir skorla galibiyeti aldık. Hemen buradan geç diyelim ve maç detayları demek istiyorum. Korner kullanıcısı olarak Tielemans oyuncusunu seçmek doğru karar. Takımın çok sert mücadelesi bir sakatlığa sebep olabilirdi ki burada bizim sakatlığımıza sebep olmuş. Dakika 4'te daha forvetimiz diz dokusunun çekilmesinden dolayı sağ dışına alındı. Baktığımız zaman rakip 5 şut çekmiş. Biz 15 şut çektik. %9 isabetimiz var. 4-3-3 ile çıkmıştık. %62 topla oynadık. Rakip de 5-2-3 ile çıkmıştı. %38 topla oynamış. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel ezici bir taktikle oynamışız. Evet, şimdi hemen ev sahibi diyelim. Bakalım nasıl ilerliyoruz, nasıl gidiyoruz. Evet, zaten 2'de 2 yapan iki menajer var. Biri Salih, biri de ben. Buradan Salih arkadaşımızı da kutluyoruz. O da OSM Center'da için gerçekten çok etkili ve kaptanlık yapan bir menajer. Buradan kendisine selamlarımızı yollayalım. Baktığımız zaman da şu an biraz liderle son arasında kopukluk var. Tabii ki de Berkan abi de gerekli performansı bizlere verecektir. Berkan abi dediğimiz zaten deplasmana aldığı puanlarla öne çıkan bir menajer. Buradan kendisine de selamlarımızı yollayalım. Videonun özüne gelmiş olursak da Online Soccer Manager oyunu aslında çok fazla beyninizi yoracağınız bir oyun değil. Çok basit mantık üzerine kurulmuş bir oyun. Baktığınız zaman zaten biliyorsunuz ki her takımın bir hedefi var ve siz bu hedefler doğrultusunda mücadele ediyorsunuz. Hemen atıyorum, mesela buradan lig tablosuna giriş yaptım. Burada görmüş olduğunuz gibi her takımın bir hedefi var. Bir de tabii ki de mevcut pozisyonu var. Burada tabii fark artı eksi olabilir. Zaten siz buradaki fark artı ve eksiye göre lig sonunda puan alıyorsunuz. O yüzden ilk başlayan menajerler olmak üzere bu tavsiyem. Seçtiğiniz takımın hedeflerini şu şekilde hatta göstereyim sizlere. Kariyere girdik. Buradan bir kulüp seç dedik. Burada çok fazla davet atıyorsunuz dostlar. Çok teşekkür ederim. Bir ton davet var. Hiçbirine katılamıyorum maalesef. Çünkü şu an Osman Center'da ekime yoğunlaştığımız için fazla giriş yapamıyorum ama çok teşekkür ederim davetleriniz için. Atıyorum buradan diğer liglerden Türkiye'ye gelelim hatta. Türkiye'yi bulabiliriz bana kalırsa buradan. Türkiye'ye giriş yaptık. Oyuna ilk başlayan dostlar, bana kalırsa burada hedefler kısmını görüyorsunuz ya. Hedef 8, hedef 6, 5, 3 diye gidiyor. Burada bence hedefler 15 olabilir. Kesinlikle 15 olabilir. 8 de olabilir, 12 de olabilir vesaire. Ama en kötü hedef 8 seçin ki arkadaşlar, kötü bir lig geçirseniz dahi siz bu hedef 8'i ben yapacağınızı düşünüyorum ve inanıyorum da. En kötü hedeften dolayı şurada bir kupanız gelir. Şu kupa arkadaşlar, görmüş olduğunuz bir gri kupa. Hedefi tamamlarsınız. Atıyorum hedef 15. Siz 10. oldunuz veyahut da 2. oldunuz. Hatta 15. oldunuz dahi saysak bu kupayı kazanabiliyorsunuz. Yanındaki kupa dostlar lig kupasıdır. Onu da bilgisini vermek istiyorum. Eğer atıyorum Fenerbahçe, Galatasaray veya da işte Başakşehir'le herhangi bir takımla ligi kazanırsan, biliyorsunuz ki burada kaç takım var? 18 takım var, 19 takım var. Artık kaç hafta sürecekse 19, 38 hafta sürecek bir mücadele söz konusu. 38 hafta sonrasında siz zaten ligde birinci sıradaysanız bu ortadaki kupayı kazanıyorsunuz. En sağdaki kupada Türkiye Kupası diyebiliriz. Orada eleme usulü, tek maç usulü oynuyorsunuz ve tarafsız sahada oynuyorsunuz. Bunun altını vurgulamak istiyorum. Bu kupada da başarıya ulaşırsanız buradaki sembolü, buradaki artık en sondaki kupayı almaya hak kazanıyorsunuz deyip bunu da bilgisini vermiş oldum. Atıyorum siz buradan Sivasspor'u aldınız. Hemen ne yapmanız gerekiyor? Hemen ben buradan bir yine takıma giriş yapayım. Siz Sivasspor'u aldınız dostlar. Hemen geldiniz. Öncelikle Sivasspor alırken de yine şundan da bahsetmek gerekiyor. Oraya atladım sanırım. Kusura bakmayın, bir daha geri dönüş yapmak zorundayım. Hemen buradan bir Türkiye'yi bulalım. Hatta bulduk bile. Siz atıyorum Sivasspor'u alacaksınız dostlar. Burada Sivasspor'u alırken sizde burada şey yazar.
başlangıç yazıyor. Görüyor musunuz? Burada başlangıç turbo yazması sıkıntılı bir durum. Niye sıkıntılı bir durum? Lig başlamış, birinci hafta oynanmış ve siz o kadroyu alıyorsunuz. Ama normalde biliyorsunuz ki Online Soccer Manager'da maç öncesi gün 4'ten başlar. Yani siz şu an 5 gün geriden gelmiş olacaksınız ve 5 günde günde yaklaşık 8 simülasyon oluyor. Yaklaşık 40'a yakın bir neredeyse simülasyon kaçırmış oluyorsunuz. Bu yüzden bana kalırsa maç günü öncesi 2'den itibaren maç günü öncesi 2, 3, 4 olabilir. Maç günü bir dahi olsa bence başlamayın. Maç günü 2, 3, 4'ten başlayabilirsiniz. Hele tur 1, 2, 3'te asla başlamayın. Çünkü rakipleriniz de arkadaşlar biliyorsunuz ki emek veriyor. Onlar da bir strateji, bir plan doğrultusunda transferler yapıp kadroyu dizayn ediyor. Siz geri kaldıysanız bu saatten sonra zirveye değil anca onlara yetişmeye çalışırsınız. Bu yüzden dolayı da her türlü maç sezon öncesinde girmenizi ben sizlere tavsiye ediyorum. O kısım önemli dostlar. O kısmı sakın atlamayın. Daha sonrasında lige giriş yaptığınız zaman sezon öncesi olarak sayıyorum. Hemen gelip dostlar yapacağınız ilk iş kadronuzdaki en değerli 4 oyuncuyu hemen satıla koyacaksınız. Bunu nasıl yapacaksınız? Hemen geldim mesela burada Ekitike var değil mi? Geldim buradan. Zaten alacağınız liglerde oyuncularınız hemen şuna tavsiyesini verelim. Transfer taktiği de olsun bu video. Eğer 75 overall'un altındaysa full'den dayayın bir kere. 75 overall'un altındaysa arkadaşlar full'den dayamanızı istiyorum. Çok net ve çok rahat bir şekilde bu oyuncunun satılacağını söyleyebilirim sizde. Dediğim gibi 75 overall ve altını hemen full'den satabilirsiniz. Geldiniz tüm oyunculara bakıyorsunuz. En değerli 4 oyuncunuzu hemen geldiniz buradan transfer listesine eklediniz. Olay bu. Daha sonrasında kendiniz burada bir maç takvimine önce bir göz atın. Maç takvimine baktığınız zaman dostlar deplasmanda mı başlıyorsunuz, ev sahibi mi başlıyorsunuz ona bir göz atın. Ona göre atıyorum ilk iki maçınız deplasmandaysa birazcık daha defansif çıkabilirsiniz ve hani buna göre kadro yapılanmasına gidebilirsiniz. İlk etap için söylüyorum tabii ki de. Ona göre bir kadro kafanızda hemen belirleyin. Ki burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sadece OSM Central değil, burada Hamza Ayaz, OSM TR, Yiğit Kadir, Son Osmanlı YouTube kanalları dahil olmak üzere hepsine göz atabilirsiniz. Hepsi birbirinden kaliteli ve güzel içerikler üreten yayıncılar, menajerler. Onların da taktiği işe yarıyordur. Onların da taktiğine bakabilirsiniz. Keza buradaki taktiğe de bakabilirsiniz. Ona göre kendi kafanızda bir strateji belirlemenizi ben öneriyorum. Daha sonrasında benim size tavsiyem arkadaşlar bu liglerde bilmeyenler varsa kulüpten stadyuma giriş yaptım. Burada arkadaşlar bana kalırsa her zaman stadyumu geliştirebilirsiniz. Ama şuna dikkat edin. Biz zaten sürekli buralarda gönderiler kısmına giriş yapalım. Her ayın bir etkinlik takvimi oluyor. Ve bu etkinlik takvimi doğrultusunda şöyle gösterelim. Mesela şu an biz ayın 19'undayız. 19-20 Nisan'da yetenek eğitim var ki antrenmanlar şu an 2 saatte bir yayınlanıyor. Ondan dolayı antrenmanlar 2 saatte bir yayınlanıyorsa size tavsiyem şudur ki ilk başta stadyumda antrenman kısmını basmanızı tavsiye edebilirim. Çünkü antrenman 2 saatte bir yayınlanıyor olsa siz buna bastığınız zaman her oyuncunuz %10 puan daha fazla avantaj sağlayacak ve tecrübe kazanacak antrenmanlardan sonra. O yüzden bana kalırsa antrenmanı önce 1-2 seviye yapın. Daha sonrasında sağ seviyesine 1-2-3 yapabilirsiniz. En son artık antrenmanı tamamlar sonra kapasite geçersiniz. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Antrenman önemli. Antrenmana basın. Daha sonrasında sağı 3'leyin. Antrenmanı bitirdikten sonra da kapasiteye geçebilirsiniz. Ama kapasite yapmanızı çok tavsiye etmiyorum. Boşuna para vermiş olursunuz. Çok da bir getirisi yok. Bunu da bilgisini verdikten sonra dostlar hemen teknik ekipten yetenek avcısına girelim. Şimdi oyunda arkadaşlar biliyorsunuz 11 tane oyuncumuz var sahada. Bu oyunculardan 6 tane oyuncu aynı ülkeden olursa millet bonusu denen bir şey var. Ve siz bu millet bonusuna hak kazanabiliyorsunuz. Atıyorum 6 tane Türk oyuncu, 6 tane Fransız, 6 tane İngiliz oyuncu koyduğunuz zaman takıma siz millet bonusu kazanıyorsunuz. Bu millet bonusunun kaç olduğu yazmıyor. Hiçbir forumda, hiçbir yerde göremezsiniz. Bu Online Soccer Manager'ın gizli kalmış bir bilgisi. Bunu hiçbir moderatör, hiçbir yayıncı da bilmiyordur millet bonusunu. Bazen etkisini görebilirsiniz, bazen göremezsiniz. Ama lig aşamasında böyle bir millet bonus kasmak isterseniz bence en doğru zaman zaten ligin başlangıç aşamasında. Hemen buradan artık bana kalırsa ilk başta defans, orta saha ve forvete doğru gidin. Arkayı sağlam tutmanız gerekiyor. Burada atıyorum işte Sivasspor'la başladıysanız ne yapmanız lazım? Burada kayıtı 70-74 veya 75-79 ile başlatmalısınız. Onu da bilgisini verin. En fazla 75-79 olsun ilk başta başlattığınız kayıt. Çünkü normal transfer listesinden aldığınız oyuncularda takımdan transfer listesine gelelim. Normal transfer listesinde aldığınız oyunculardaki fiyatlar atıyorum mesela bu arkadaşın piyasa değeri 14,3 milyon. Fakat bize 25'e geliyor. Aradaki fark neredeyse 9 milyon 10 milyon değil mi arkadaşlar? Siz bunu eğer yetenek avcısı yani kaşifle alırsanız aradaki fark 3-4 milyon oluyor. Yani 10 milyon değerindeki bir oyuncunun
değeri 14 milyona çok kolay bir şekilde transfer edebiliyorsunuz. Bu da tabii ki kadro değerinde öne çıkmanızı ve siz bu oyuncu sattığınızda da daha fazla kâr etmenizi sağlamaktadır. Bunu da bilgisini vereyim. Yetenek avcısını hem millet bonusu için hem de daha hızlı kadro kasma ve daha fazla para kasma için de kullanmanız gerekmektedir. Burada alacağınız transfer listede alacağınız bir oyuncu bir coins gerektirirken de yetenek avcısını alacağınız yani kâfişten alacağınız bir oyuncu da 15 coins gerektirmektedir. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Daha sonrasında dostlar hemen yine burada bir kadroya girmek istiyorum. Siz zaten ilk bir haftaya kadar bu şekilde kadro kasacaksınız. Hatta 80-85 kadar ulaşacaksınız kadro değerinde. Daha sonrasında tabii ki de siz bu süreçte mutlaka her zaman 4 oyuncunuzu transfer listesine satıldığı durumda eklemek durumundasınız. Atıyorum burada Kudüs satıldı. Hemen yenisini ekleyeceksin. Tabii bunu satarken de arkadaşlar rakipler burada 10 milyon 9 milyon satarken sen gelip burada 1.4 satarken senin maksimum alacağın kazanç 3 milyonken rakip burada 25 milyon alacak. O yüzden oyun satarken de arkadaşlar değerine bakarak satmanızı tavsiye ediyorum. O yüzden bu tür seviyelerde bence risk almanız da önemli. 3 oyuncunuzu bu şekilde satın. Bir oyuncunuza banka olmasını istiyorsanız eğer onu da 6 milyon 5 milyona satabilirsiniz. 75'e kadar da fullleyiyordunuz. 75'ten 90'a kadar geldim dostlar. Atıyorum burada Tielemans var 85 olur. Eğer oyuncunun gücü 75 ile 90 arasındaysa burada mesela 30 milyon ya. 30 değil de siz bunu burada 28,5'a çekebilirsiniz. Yani 2.4 katı, 2.3 katı. Zaten bir oyuncuya arkadaşlar en fazla 2,5 kata kadar satabilirsiniz. Onu da bilseniz siz de burada 2.3 ile 2.4 arasında çekebilirsiniz 75 ile 90 over'luk bir oyuncu. Tabii yaş da önemli. Eğer 32, 33'ün üstündeyse de satış zorluğu artıyor artık. Çünkü oyuncunun satılma şansı tamamen online soccer manager'ın algoritmasıyla alakalı bir durum. Bu zirveden de satabilirsiniz, en düşükten satabilirsiniz. Artık o biraz şansla alakalı bu durum. Ama dediğim gibi günde 8 kere simülasyon oluyor ve bu 8 simülasyon sizi şanssız attığınız için bu şekilde 75-90 arasında bunu zirveden değil de 2.3, 2.4 sıkıntıdan satmanız gerekmektedir. Eğer oyuncu 32-33 yaşın üstündeyse de birazcık daha mantıklı davranarak bunu artık 2.1'lere kadar getirebilirsiniz. Bu şekilde satabilirsiniz. İnanın bana rakiplerinizden daha hızlı oyun satacaksınız ve bu sizi rakibiniz öne geçirecektir. 75-90 arası bu şekilde yapıyorsunuz. Eğer artık ligin ortasından ve sonuna doğru artık kadroyu kastıktan sonra 90 overall ve üstüne çıkıyorsunuz. 90 overall ve üstünde atıyorum 95, 100, 110, 120 gibi oyuncularda satış inanılmaz derece zorlaşmaya başlıyor. Bu tür durumlarda atıyorum burada 90'lık bir oyuncu diyelim. Bu Jimenez 90'lık oyuncu diyelim. Zirve fiyatı 23 diyelim. Olmaz da 23 diyelim. Bunu arkadaşlar mutlaka artık böyle yapmanız gerekiyor. Artık 1.9'a kadar çekeceksiniz. 1.8'e kadar çekeceksiniz. Artık bu şekilde. 90 ve üstü inanılmaz derece zor satılıyor oyunda. Bu şekilde bunu yaparak eğer boşta beklemek istemiyorsunuz. Bu arada tabii ki oyuncu bunu yapsana satılır ama 5 gün beklersin. 5 gün boş boş bekleyeceğine bunu bu şekilde yap. 2 günde sat. Ve bundan gelen parayla artık karşıdan balasını transferde sistem çekersin. Eksiklerini doldur ki bu tabii ki sadece para kazanmak için de eğer formsuz bir oyuncun varsa ve aşırı derece sıkıntılı oynuyorsa ki burada bakmış olduğunuz gibi Jimenez bir maçı 8 oynamış. Eğer oyuncunuz 6 ile oynuyorsa, 6.5 ile oynuyorsa mutlaka satmanız gerekmektedir. Ben oyunu 2013 yılından beri oynuyorum ve inandığım şey şudur ki eğer bir oyuncu 7.0 altında yani 7 ortalama altında oynuyorsa 6.8, 6.5, 6.5, 4 oynuyorsa bundan bence derhal kurtulmanız gerekiyor. Çünkü bu oyuncu ne olursa olsun size hiçbir şekilde katkı sağlamayacaktır. Bence bu konu hakkında siz de tabii ki yorumlarınızı aşağıda belirtebilirsiniz ama bence 7 ortalama altında, 7'yi dahil etmeyelim. 7 ortalama altındaki oyuncuları hızlı şekilde satmanız ve elden çıkarmanız gerekiyor. Oyuncunun ismine bakmayın. İsimleri oynamıyor. Tamamen şurada gördüğünüz overall oynuyor. Onu da bir ikisini gelmiş olur. Ronaldo şu an 40 yaşında. 82-83 overall olması lazım. Ama koysan gol atar mı? Zor. Hem 40 yaşında bir maçı tamamlayamıyor. Hemen oyundan çıkıyor. Hem de dediğim gibi isim oynamıyor artık. Rakipte varsa Mbappe 95 over veyahut da Haaland varsa 95 over. İnan bana Ronaldo'nun esamesi okunmaz. O yüzden isimlerle değil overall'larla savaşın. İsimlere çok fazla takılmayın. Bak mesela ben burada savaş liginde millet bonusu yaptım. Kalecim Fransız birinci. 2, 3, 4, 5 oyuncum var. 6, 7 oyuncum var. Hatta 8 tane oyuncum ilk 11'de oynayacak oyuncu gibi gözüküyor. Onun da bilgisini vereyim. Millet bonusundan bahsetmiştik. Daha sonrasında neler yapabilirsiniz? Maç takvimine bakmıştık değil mi dostlar? Maç takvimine göre programınızı yapmanız gerekiyor. Onu da size şurada göstereyim. Hatta burada şu an yok. Kariyer kısmında diğer oynadığım, rastgele oynadığım birlikte göstereyim. Burada da birinci aynı puandayız. O da istifa etmiş niyeyse. Baktığımız zaman burada heh, takım antrenmanı. Takım antrenmanı şöyle bir durum dostlar. Baktığınız zaman şu an
gizli antrenman, %2 destek veriyor. Bu eskiden %3'tü bu arada. Belki bilenler bilir. Bu eskiden %3'tü, %2'ye düşmüşler. Buna bastığın zaman rakip senin kadronu göremiyor. Buna bastığın zaman da 20 coin harcıyorsun ve normalde ilkinde 10, ikincisinde 20 coin harcıyorsun. Bana bastıkları için ben de kamp bastım. İkincisinde de 20 coins, ilkinde 10 coins, üçüncüsünde 50, dörtte 100, beşte 200, altıda 500 coins harcamış oluyorsunuz ve rakibi ve takımınızı %25 daha fazla güçlendirmiş oluyorsunuz. Bilgi analistini ziyaret et diyelim. Burada dostlar mutlaka her maçtan önce rakibinize bilgi analisti atın ve onun taktiğini öğrenin. Bakalım mesela Spartak Tırnava nasıl çıkıyor? Bana karşı Spartak Tırnava 4-3-B dizisinde çıkıyormuş. Kanatları kullan oynuyor. Adam markajı oynuyor. Offside hayır. Mücadele normal. Ve sağ seviyesi 2. Yani sağ seviyesi 2 ise eğer onun sahasında oynasaydık %4 sağ avantajı olacaktı. Onun da bilgisini vermiş olalım. Şimdi transferler hakkında bilgi verdim elimden geldiği kadar. Ligi ilk girdiğinizde yapmanız gereken hakkında bilgi verdim. Onun dışında arkadaşlar tabii ki de sürekli alsat yaparak kadronuzu kasmak durumundasınız. Buradaki menülere baktığımız zaman da şu an ana sayfadayız. Takım kısmında uzmanlar var. Bu uzmanlar her maçta değiştirebilirsiniz. Nasıl değiştirebilirsiniz? Kaptan her zaman takımın en yaşlısı olacaktır. Bunun bilgisini 33 yaşında. Penaltıda her zaman forvetin en iyisini arttırın. Serbest vuruşlara geldiğimiz zaman yine orta sahada en iyisini arttırabilirsiniz. Forvet'te en iyisini arttırabilirsiniz. Kornerleri artık ben alışkanlık oldu. Yine orta sahanın en iyisine Burak Yedlin'e Declan Rice atar. Veyahut da sağ bek sol beke arttırabilirsiniz. Bu tamamen yine overall'larla alakalı bir durum. Uzmanlar kısmını mutlaka doldurun ve unutmayın. Aynı zamanda size teklifler gelebilir. Bilgisayardan gelebilir ki şu an bakın bana bir teklif gelmiş. Oyuncunun gücü 493. Bana 925 teklif vermiş. Satsam satar mıyım? Satarım ve sattım. Görmüşüm zaten 55 over'luk oyuncu oynatmayacağım. En azından bir gelirim olsun ve herhangi bir acil durumda bu parayı kullanabileyim. Tekliflere dikkat edin. Siz de keza farklı menajerlerden oyuncu alabilirsiniz. Ona teklif yapabilirsiniz. Onun da bilgisini vermiş olayım. Tabii ki de menajerler arasında biraz çekişme olduğu için çok fazla oyuncu satın almayı, oyuncu satmayı tercih etmiyorlar. Envanter diye bir şey geldi arkadaşlar. Burada da hak etmeniz durumunda size bazı antrenman ilerleyiş puanları veriyorlar. Bunları da kullanabilirsiniz. Atıyorum ben şu an mesela bende var %10 ile %100 ilerleyişte. Burada kime verebiliriz? Declan Rice'e verebiliriz. %100 ilerlemeyi verdim ve 96'dan 97'ye çıktı. Görmüş olduğunuz gibi dostlar. Buradaki sayım da azalmış olması lazım. %10 da verelim. %10'u da şu arkadaşa verelim. Pozisyon değiştirme var. Bu pozisyon değiştirmeyi arkadaşlar kullanabilirsiniz. Ben mesela buradan Declan Rice defans forsa veya da ofansif forsa yapabiliyorum. Mesela şuna bastım. Bu arkadaşı buradan ofansif forsa, defans forsa, solak veya da sağ sol kanat veya sağ kanat yapabilirim vesaire vesaire. Envanterde bu işe yarıyor. Antrenman sahası zaten sürekli antrenmanda güncellemeleri gerekmektedir. Şu an antrenman 2 saat olduğu için hemen koydum zaten. Buna basarsanız da 24 saat boyunca antrenman yaptırabiliyorsunuz. Bu da 25 coins. Ama ben çok fazla coins harcamanızı tavsiye etmiyorum. Hemen geldik burada. Oynamak için bir rakip seç diyor. Tabii ki bu atlı dostluk maçlarından sizler de hem oyuncularınızı geliştirmiş hem de taktiğinizi denemiş oluyorsunuz. Tabii bir de bundan 4 coins olduğu için de yine coinsinizi harcamış sayılıyorsunuz. 18 çektik, rakip 5 çekti. 4-3 ile ezdik geçtik. Maçlar kısmında zaten sonuçları görüyorsunuz. Bugün berabere kaldık. İyi yenemedim çünkü. Baktığınızda lig tablosu, fikstürü, maç takvimi. Kupada kimle yapıyoruz? Kupada 2-0'a geçmişiz rakibimize. Şu anda farklı bir takımla eşleşmişiz. İstatistiklere bakabilirsiniz. Lig hakkında bilgiler veriyoruz dostlar. Bunlar da önemlidir. Oynanan maç 13 galibiyet, iç saha deplasman 8 galibiyet almış vesaire. Gol krallığına bakabilirsiniz vesaire. Oyun bu açıdan keyifli. Ben oynamanızı tavsiye ederim. Maçlar kısmına baktık. Kulüp kısmında ne sponsorlar arkadaşlar doldurabilirsiniz. Bu sponsorlar size görmüş olduğunuz gibi maç başına 83K para verecek. Maç başına 37K para az geldiyse değiştirip yine bu şekilde uygulayabilirsiniz. 37K, 32K, 27K maşallah bayağı cimri de. Bu tür durumlarda bütçe düşük geldiyse bir hafta yapın ve bundan kurtulun derim. Hemen şunu şöyle işaretlemiş olalım. Stadyum bu şekilde. Sponsorlarla bu şekilde yapabilirsiniz. Ücretsiz boz coins kısmında arkadaşlar saatlik 9 kere izleyebilir ve 9 kere 9 coins kazanabilirsin. Onu bilgisini vermiş olurum. Yetenek kahvesi artık doktor. Eğer bir oyuncunun sakatlandıysa direkt buradan gelip 8 saatte %8 saatte bir sakatlanma günü indir. Mesela adam ayağı kırıldı 8 maç sakatlandı. Burada gelip 8 saatlikte indirdiği zaman bu sakatlık sayısı 7'ye düşüyor. Onun da bilgisini vermiş olalım. Mutlaka değerlendirmenize kullanmanız gerekiyor. Avukat oyuncunuz kırmızı kart cezası yediği zaman direkt avukata başvurup onun cezasını düşürebiliyorsunuz. Ama çoğu zaman başarısız oluyor. Onun da bilgisini vermiş olayım. Bu şekilde
oyunun da arayüzünden bahsetmiş olayım yeni arkadaşlar için. Transferden de bahsetmiştim. Umarım sizler için faydalı güzel bir video olmuştur. Bu arada değinmeden geçemeyeceğim. Çünkü bu gurur hepimizin gururu bana kalırsa Türk bayrağı altında. Osimhen Center ekibi olarak artık ilk yüzdeyiz. Video girişinde bahsetmiştim. Şu anlık 93. sıradayız. İnşallah bugün de aldığımız puanlarla beraber artık 91'e kadar çıkacağız ki 91'de Kartal ailesi, 91'e çıkmasak da olur. Kartal ailesine sevgiler, saygılar diyelim. Hamdi abi önderliğinde olan ekip arkadaşlarımıza selamlarımızı yollamış olalım. Eğer sizler de bize savaşmak isterseniz Osman Central Instagram adresine mesaj, DM atabilirsiniz. Onun da bilgisini vermiş olalım. Umarım sizin için güzel, faydalı bir video olmuştur. Dilimin döndüğü kadar sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Video altında arkadaşlar herhangi bir sorunuz veya da merak ettiğiniz bir şeyler varsa yazmaya çalışıp ben de inanın cevap vermeye çalışacağım. Bu arada hemen şunu da bilgisini vermiş olalım. Ana sayfa diyelim. Burada şu an göremiyorsunuz ama 8.000 aboneye az bir süre kaldı. Yaklaşık 100 abonelik bir durum kaldı. 8.000 abone özel turnuvasına katılmak için yapmak gereken tek şey arkadaşlar biliyorsunuz ki abone olmak. Abone olduktan sonra da bir video yayınlayacağım. Bir video altına da kullanıcı adınızı yazarsınız ki kullanıcı da şuradaki adınız. Onu yazarsınız da sizleri artık turnuvaya kayıt edeceğim ve kura sistemiyle yine güzel bir ödüllü turnuva gerçekleştireceğiz. Burada bir katıl tuşu var arkadaşlar. Katıl tuşuna basarak da bana desteklerinizi gösterebilirsiniz. Ama katıl tuşuna bastığınız zaman da farklı bir ayrıcalık yok. Hani bir WhatsApp grubu vesaire bir durumumuz yok. Sadece destek olmak isterseniz, bizi mutlu etmek isterseniz katıl tuşuna basıp destek olabilirsiniz. Evet dostlar bu şekilde bir videonun sonuna gelmiş olalım. Umarım sıkılmamışsınızdır, eğlenmişsinizdir. Ben de biraz yoruldum artık. Umarım dediğim gibi video işinize yarar. Buradan tüm öncelikle OSM içerik üreticilerine başta yine OSM TR, Hamza Yaz, Yiğit Kadir ve Son Osmanlı olmak üzere tüm dostlarıma selamlarımı yollayayım. Çünkü onlar da kadar çok fazla emek veriyor. Görüyorum her hafta video yayınlıyorlar. Onları takip ediyorum. Onların da desteklemenizi ben sizlerden rica ederim. Lige girdikten sonra da ister Osman Center'da olsun, ister diğer YouTuber'lar olsun hepsinin taktiğine bakabiliriz. Hepsini uygulayabilirsiniz. Artık benden bu kadar deyip çok konuştum, yoruldum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.